Taylor Sheridan, Hollywood ikonu Sylvester Stallone etrafında yeni bir gangster dizisi oluşturmaya karar verdiğinde, bu yeni sudan çıkmış balık türünü, diğer suç dizilerinden farklı kılan birçok özgün fikir ve tasvirle geldi. Amerikan batısında geçen dizide, Dwight Manfredi, kendisini oluşturan Doğu yakası şehrinden uzakta ailesini, servetini ve yeni bulduğu amacını bulur. Her sezon, diziyi daha da farklı kılmak için bu temel unsurları daha da genişletti. Hayranlar, Tulsa King'i heyecan verici bir şekilde hayata geçirmek için bir araya getirilen gangster ve western unsurlarından keyif aldılar. Üçüncü sezonuna girerken, Tulsa King, bu madalyonun her iki yüzünü de derinlemesine inceliyor. Suç, birlik, yoldaşlık ve sadakatin derinlemesine incelendiği hem gangster hem de western hikayeleri bu unsurları paylaşır. Tulsa King, her zaman bu iki türün mükemmel bir uyumu olmuştur ve dizinin diğer gangster dizilerinden farklı bir görünüm ve his sunmasını sağlamıştır. Bu, aynı zamanda Tulsa King'in dizinin kendine özgü kültürel yapısını, karakterlerini ve diziyi özel kılan temel temaları genişletmesi gerektiği anlamına geliyordu. Her sezon dizinin benzersiz kimliğini geliştirme ve Dwight Manfredi ile uyumsuz çetesi için çıtayı yükseltme konusunda başarılı bir iş çıkardı. Üçüncü sezon, dramatik olarak çok ileri gitmese de tematik olarak işleri biraz daha ileri götürüyor. Tulsa King 3. sezon, Dwight Manfredi'nin Tulsa'daki amacını derinleştiriyor. Her zamanki ihtişamına ve gösterişine rağmen, Tulsa King 3. sezonu, dizinin son bölümünün Dwight ve diğer karakterler için ne anlama geldiğini anlıyor. Dizinin eğlenceli yanlarından biri de Dwight'ın Tulsa'da müttefikler edinip otorite kurmasını, yeni iş fırsatlarından ve Tulsa'nın sunduğu her şeyden faydalanmasını izlemek oldu. Başrolde Sylvester Stallone'un eğlenceli ağırlığı ve karizmasıyla Tulsa King, New Yorklu eski kafalı bir İtalyan-Amerikalı etrafında dönen, kendine özgü çekiciliği, zekası ve felsefesiyle günümüz vahşi batı Tulsa'sına hayat veren belirli bir kimliğe sahip. Saf suçla başlayan şey, Dwight'ın başkalarına ilham vermesi ve hayatının bu aşamasına amaç getirmesiyle daha anlamlı bir şeye dönüşüyor. Üçüncü sezon, Dwight'ın Tulsa'daki sadakat duygusunu ve temel değerlerini hızla sınar. Hayranlar dizinin ikinci sezonunu sonlandıran o destansı uçurum sahnesini hatırlar ve bu Dwight'ın hayatındaki en büyük engellerden biri haline gelir. Bu, Dwight'ın Tulsa'daki hayata daha alışması ve Batı'da geçirdiği süre boyunca kurduğu ilişkilerin değerini daha iyi anlaması açısından etkilidir. İşte tam da bu noktada dizinin Dwight'ın özümsediği her şeye meydan okuması için en uygun zaman gelir. Bu zorluklar birçok farklı şekilde karşımıza çıkar ve bunlardan biri belki de dizinin bugüne kadar gördüğü en zorlu kötü adam olan Robert Patrick'in canlandırdığı Jeremiah Dunmire'dır. Dwight dört bir yandan gelen tehditlerle boğuşurken etrafındakiler muhtemelen en çok tehlikeye girdiği bir dönemde ona rehberlik etmesini bekliyor. Yine de tüm bu çatışmaların ortasında 3. sezon her karakterin bağlarını ve amacını güçlendirirken aile kurma teması ön plana çıkıyor gibi görünüyor. Bu tema, Dwight ve mafya ailesi için karlı ve meşru bir girişim olabilecek bir viski damı tevi şeklinde ortaya çıkan yeni bir iş girişimiyle en çok vurgulanıyor. Sezonun bu yönü, Tulsa ortamının kültürel özgünlüğüne katkıda bulunuyor ve sezona dizinin çeşitli yönleriyle ilgili miras ve tarih unsurları katıyor. Viski, organize suç tarihindeki önemli bir dönüm noktasına gönderme yaparken, Tulsalı belirli ailelerin, Tulsa'nın ve mafyanın miraslarını temsil eden bir metafor görevi görüyor. Mafyanın genel gelenek ve tarihindeki kültürel özellikleri inceleyen Tulsa King, türlerine daha da kök salıyor ve yalnızca bu dizide var olabilecek eğlenceli durumlar sunuyor. Yine de Dwight'ın amacı daha netleştikçe ve işler genel olarak daha anlamlı hale geldikçe düşmanlar her yönden akın ediyor. Birden fazla yeni düşman, gergin yeni ittifaklar ve daha yüksek risklerle Dwight ve Sadık Suç ailesi şimdiye kadarki en zorlu mücadelelerinden sağ çıkmak için ne gerekiyorsa yapmak zorunda. 3. sezon önceki kurulumlardan faydalanmayı başaramadı. Bu durum yalnızca 3. sezona özgü değil, aynı zamanda onu etkilemeye devam ediyor. Dizinin her zaman biraz sarsıcı hissettiren bir yönü, belirli karakter ilişkilerinin ve olay örgüsü noktalarının oldukça hızlı bir şekilde aktarılma biçimidir. Bu her şeyde geçerli olmasa da, her sezona bazen eksik bir duyguyu veya yetersiz bir sonucu vurgulayan hızlı bir tempo kazandırmıştır. Stacy Beale karakteri buna iyi bir örnektir. Çünkü Dwight'la ilişkisi, Dwight'ın hikayesi için daha önemli görünüyordu.
Bu karakter dinamiği, dizinin ikinci sezonunda tamamen terk edildi. Yazarlar dramanın bir kısmının daha da derinleşmesine izin vermeden, Dwight'ı bir sonraki çatışmaya doğru itmekle daha çok meşgul görünüyor. İlgi çekici hikaye örgülerinden ve karakter dinamiklerinden vazgeçmek, dizinin daha da derin bir şeye dönüşmesini engelleyen alanlardan sadece biri. Bazen genel olarak sorgulanabilir bir uygulama söz konusu ve bu da belirli hikaye örgülerinin istenen etkiyi yaratamamasına neden oluyor. 3. sezonda, hayranlar özellikle 2. sezon finalinden kaynaklanan dizinin belirleyici yapısıyla bunun bir kısmını tekrar bekleyebilirler. Dwight Van Freddy, 3. sezonda daha büyük bir hükümet varlığıyla ilişki kurmaya zorlandığı benzersiz bir duruma düşüyor. 2. sezonun sonunda kurulan şekilde, hayranlar Dwight'ın bu varlık tarafından inanılmaz derecede zorlanacağını bekliyor. Ancak sezonun bu unsuru çok yavaş gelişiyor ve olağanüstü derecede zorlu hissettirmeyi başaramıyor. Ayrıca bir kez daha terk edilen veya şüpheli bir şekilde ele alınan önemli karakter gelişimleri de var. Bunun büyük bir kısmı, önceki hikaye örgüleriyle veya kurgularla tam olarak örtüşmeyen 3. sezonun genel amacından kaynaklanıyor. 3. sezon, Dwight Manfredi'nin hikayesini ilerletmeye devam ediyor ve önüne bir sürü yeni engel çıkarıyor. İzleyiciler her engelin etkili bir şekilde aşıldığını görmek istese de, Dwight'ın hayatının her alanında yollar kesişiyor ve kaos yaşanıyor. Bu bazı anlarda şok edici bir etki yaratarak eğlenceli olsa da, bazı duygu, drama ve niyetler geride kalıyor. Yeni sezonda en iyi işleyen şey, dizinin ana karakter ilişkileriyle sürekli olarak ifade edilen ana temalarının sürekli olarak keşfedilmesidir. Bazı olay örgüsü çatlaklardan düşse bile, Tulsa King, eğlenceli bir oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Performanslar hikayenin çoğunu ileriye taşıyor ve en önemli zamanlarda karakterler ilgi çekici olmaya devam ediyor. Sylvester Stallone bir kez daha başrol oyuncusu olarak parlıyor ve Tulsa King'de yolu açarken yazar varlığı hissediliyor. Bu hayranlar Robert Patrick, Kevin Pollak ve James Russo gibi aktörlerden yeni karakterleri ve geniş hikayeleriyle memnun olsalar da doğru olmaya devam ediyor. Yardımcı oyuncu kadrosu, dizinin performatif duası ekmek ve tereyağı olmaya devam ediyor. Tulsa King, 3. sezonda hayranlarını birçok sürprizle bekliyor. Tulsa King, ortaya koyduğu bazı riskleri tam olarak değerlendiremese de, önceki sezonlar kadar iyi. Bazı hayranlar 3. sezondaki belirli dışlamalar ve belirli karakterlerin yetersiz hissiyatından rahatsız olabilir. Ancak dizi, temel oyuncu kadrosunu büyük ölçüde sağlamlaştırdı. Sezon boyunca ilişkiler giderek güçleniyor ve Dwight Manfredi'nin Tulsa'daki varlığı, sıradan bir gangster varlığının ötesine geçmeye başlıyor. Bu durum, etrafında gangster olayları yaşanmaya başladığında doğal olarak çatışmayı daha da derinleştiriyor. Dwight'ın karşılaştığı baskı ve onunla yüzleşmek için yükselen sayısız yeni düşmanla birlikte yeni bölümler salt muhalefet açısından önceki sezonlara dayanıyor. Ana karakterler içinde bulundukları dünyaya giderek daha fazla alışırken ve ilişkileri güçlenirken hayranlar karşılarına çıkan birçok şeye kilitlenecek. Tulsa King ilk 2 sezonunda kendine özgü bir hava yarattı ve bu kesinlikle 3. sezonda da devam ediyor. Hayranlar için en şok edici şey olayların doğal akışı ve kimsenin önceden tahmin edemeyeceği iniş çıkışlar olacak.